Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size değişik bir konudan bahsedeceğim. Bağırsak mikrobiyatası. Bu ne demek? Bağırsak florası, bağırsak içeriği demek. Bağırsak içeriğinde yaşayan mikroplar acaba bizim testosteronu düşürebilir mi? Ve bizi bunu düşürdükten sonra depresyona sokabilir mi? Bununla ilgili bir çalışmadan bahsedeceğim. Yeni bir çalışma, 2022 çalışması. Bağırsak florası, bağırsak içeriğiyle testosteronun ilişkisi ve testosteronla depresyonun ilişkisi uzun zamandan beri araştırılan konulardan bir tanesi. Ama böyle bu kadar ciddi bir elle tutulur kanıtları olan bir çalışma ilk defa yapılıyor. Çalışmanın özelliği şu, hem depresyonda olan hem de testosteron düşük olan insanların bağırsak içeriği, gaytası alınıp farelere veriliyor. Ve bu fareler de belli bir süre sonra depresif hareketler geliştiği, testosteronun düştüğü gösteriliyor. Diyorlar ki acaba bizim verdiğimiz bu bağırsak içeriği içerisindeki bir mikrop mu yapıyor bunu? Bir enzimle bunu mu yapıyor diye araştırıyorlar ve bir mikrop izole ediyorlar. Bu Mycobacterium cinsinde bir mikrop. Bunun enzimini de tespit ediyorlar ve bu enzim gerçekten bunu yapıyor mu diye başka bir mikroba genetik olarak transfer ediyorlar bu üretme özelliğini, bu enzim üretme özelliğini. Başka bir mikrobun da gene farelerde hem testosteron düşürdüğünü hem de depresyona soktuğunu tespit ediyorlar. Yani şunu kanıtlamış oluyorlar ki bağırsağın içerisindeki bir mikrobun testosteronu düşürebileceğini ve bunun da kişinin depresyona sokabileceğini tespit ediyorlar. Şimdi burada her testosteron düşük olan depresyona girecek diye bir şey yok. Ama acaba bu bakteriyi aldıktan sonra depresyon gelişiyor ya, bu gelişen depresyon acaba biz testosteron verdiğimiz zaman düzeliyor mu diye farelere testosteron verdikleri zaman düzeldiği gösteriliyor. Aynı zamanda bu mikrobu bağırsaklardan atılmasını sağlayacak olan antibiyotik verildikten sonra da gene farelerde depresif atakların ortadan kalktığını ve testosteronun tekrar eski seviyesine geri geldiği gösterilmiş. Bu tabii özel bir durum aslında, yani ilk defa yapılan çalışmalardan birisi. Çünkü testosteronun metabolizmasına bakacak olursak testosteron metabolizması testislerden üretildikten sonra karaciğerde safra asitleriyle birleştirilip bağırsaklara atılıyor. Ve bağırsakları bunun bir kısmını tekrar geri emiyor. Dolaşıma geliyor tekrar testosteron ve testosteron tekrar o döngüyle tekrar kullanılıyor. Birçok seks steroid için bu geçerli ama bağırsaklarda testosteronu metabolize edecek bakteriler varsa testosteron geri dönüşü de azalmış oluyor. Yani bu tabi depresyona sokacak diye bir şey yok ama idiopatik, yani sebebi bilinmeyen testosteron düşüklüklerinde sorumlu olabilir. Burada zaten acaba bu testosteron düşmesi depresyona sokuyor mu diye de yerine testosteron konulduğu zaman bunun düzeldiği tespit edildiği için bunun sağlaması yapılmış yani. Buradaki en önemli durum şu aslında baktığımız zaman bağırsaklar vücuda giren yiyecekleri filtre eden, hangisi vücut için sağlıklıysa, hangisi iyiyse onu alıp işe yaramayanları vücuttan dışarı atılmasını sağlayan vücudun en önemli organlarından bir tanesi. Yani vücudun sağlığı, yaşamın sağlığı bağırsaklarda başlıyor aslında baktığımız zaman. Vücuda çünkü giren çıkanı hepsini bağırsaklar sağlıyor ve bağırsakların bu eliminasyon sistemi binlerce, milyonlarca yıl içerisinde gelişen bir durum. Ama bizim gıda endüstrimiz son 100 senede çok değişti. Yani binlerce, on binlerce madde girdi ve bağırsakların bu konuda kafası biraz karışık olabilir tabii doğal olarak. Çünkü bağırsaklar bu şekilde hızlı bir adaptasyona uğrayamaz. Binlerce, on binlerce yılda geçen bir adaptasyonu 100 yılda bu değişim sağlaması mümkün değil. Burada ne yapılıyor? Ne yapılabilir? Bağırsak florası tamamen değiştirilebilir. Bağırsak florası değiştirmek için antibiyotik kullanılıp bağırsaklardaki mikropları tamamen arındırılabilir. Bunların yerine sağlıklı bakteriler ağızdan alınarak bunların yaşamasını sağlayacak, bizim de sağlığımız için daha kıymetli, doğal ve organik yiyeceklerle kişiler beslenebilir. Ya da bağırsaklarda dost bakterilerinin yaşamasını sağlayacak bir diyet planlaması yapılabilir. Dediğim gibi yani bunu daha çok fonksiyonel tıpta bu uygulamayı yapıyorlar. Bağırsak florasını bir resetlemeyi, daha sonra da tekrar yeni baştan bir bağırsak florası oluşturmayı yapıyorlar. Dediğimiz gibi ne yiyorsak ne içiyorsak oyuz. Ama acaba yediğimiz içtiğimiz bizim bağırsaklarımızdan iyi emiliyor mu? Bunun da aslında en bariz göstergelerinden bir tanesi de aynı marka vitamini verdiğimiz 10 hastanın 3'ünde bir ay sonra vitamin seviyelerinin artma görürken diğer 3 tanesinde hiç artma görmüyoruz. Diğer 4 tanesinde de hafif bir artış görüyoruz. Yani her ağızdan aldığımız antibiyotik bir şekilde bağırsaklarımıza emilerek kana geçmiyor.
Bu da önemli bir ayrıntı aslında baktığımız zaman. Çünkü vitamini alıyoruz ama işe yarayıp yaramadığını, bağırsaklarda ya da kanda ne kadar yükseldiğini bilemiyoruz. Çoğu zaman kontrol etmiyoruz. Bu da bağırsak fonksiyonlarımızı gösteriyor aslında bize. Bağırsak fonksiyonlarımızın düzgün çalışıp çalışmadığını gösteriyor ama bağırsakların fonksiyonunun çalışabilmesi için de bağırsaklarımızda dost bakterilerin olması gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla. Merhaba, kolay gelsin. Buyurun.